Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte plaj çantası yapacağız. Bunun için 3 tane şu şekilde görmüş olduğunuz motif hazırlayacağız. 3 adet. Sihirli halka yaparak başlıyoruz. 12 sıra öreceğiz. Şu şekilde sıralarımızı sayabilirsiniz. 12 sırayı tamamladıktan sonra kenarına bir sıra sık iğne örüyorum. Köşelerde birer kez batıyorum. Sebebini örerken anlatacağım size. Genişliğini hemen verelim. Kare şeklinde bu arkadaşlar. 34. Bütün kenarları 34. Genişliği 34 santim. 3 adet bu şekilde motif yaptıktan sonra ipleri koparmadım. Şu şekilde uzun bıraktım. Sonrasında bunu bu şekilde ütüledim. Ütü yapmayı unutmayın. Düzgün bir görüntü elde etmek adına. Bu şekilde motiflerimizi yerleştireceğiz. Nasıl bir çanta olacağını size şöyle göstermek istiyorum. Bu çanta modelinden normal günlük kullanım için çanta mevcut zaten. Biz boyutlarını değiştirdik. Askıyı nasıl yapacağımı henüz karar vermedim. Ördükçe karar vereceğim. Bakın şu şekilde üçgen hale getirdim. Bu da buraya yerleşecek üçgen olarak. Şu şekilde. Güzel bir çanta olacağını düşünüyorum. Bu birleştirmeleri iğneyle yapacağım. Hepsini sizlere sırayla anlatacağım. Önce motif yapımına başlayacağız. Orta kısım açık renk, koyu renk. Sonra 2 sıra açık renk, bir sıra koyu renk şeklinde devam edeceğiz. Motif yapımına sihirli halka yaparak başlayalım. Tığ olarak 3,5 milim 6 numara tığ kullanacağız. Önce sihirli halka yapıyoruz. Baş parmağıma 2 kere bu şekilde ipi doladım. Tığ içinden geçirip buraya sabitledim. Oluşturduğum bu halkanın içerisine 1, 2, 3 zincir çektim. Bu benim birinci trabzanım. Tığımın üzerine ip aldım ve buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpi biraz uzun çekelim. Model kendine gösterebilsin diye. Üçüncüsünü yaptım. Şimdi de dördüncü. Her yaprak 4 taneden oluşacak. Bir tane zincir çektim. Ve yine aynı şekilde 4 adet ikili trabzanlarımı yapıyorum. Toplamda bu halkanın içerisinde 4 kez bu işlemi yapacağız. Gevşek örüyorum. Aralarda bir zincir çekiyorum. Şimdi 3. yaprağa başladım. Bir tane de zincir çekiyorum. Şimdi bakın 1, 2, 3, 4 tane yaprağımız oluştu. Şöyle. Şimdi bu halkayı daraltalım. Altta kalan şöyle asıldığımda kısalan ipi kendime doğru çekiyorum. Yavaş yapalım bu işlemi. İyicene bu alanı daraltalım. Buna da asılınca kendinden kapanıyor. Sonra bu ipi arkada kilitleyelim. İğne yardımıyla iyicene gizleyelim, sabitleyelim. Açılma yapmasın. 1, 2, 3. Üçüncü zincirin tepesine bir tane ilmek kaydırıyorum. Ve bu şekilde burayı kapatıp bunu kesiyorum buradan. Şimdi ikinci sıraya geçerken şöyle köşelerden başlayacağız. Yani her zaman sıra başımız köşeler olacak. Buna dikkat edelim. Yani herhangi bir yerden değil, şu köşeyi baz alacağız. O yüzden hemen ikinci sıramıza başlayalım. Bitiş sıram, bitiş yerim. Şimdi ipimi şu şekilde buranın içinden geçirdim. Bunu buradan böyle geçirdim, bu tarafa aktardım. Buraya bunu bu şekilde sabitliyorum. Şu şekilde arkadan bakın asıldım. Şimdi bu ipi gezdireceğim yukarıya doğru. Zincir çekerken şöyle bir, şimdi bu tarafa aldım 2, yukarıya tekrar bu şekilde 3. Yani başlangıç ipim yukarı çıkmış oldu. Bu birinci trabzanım. Şimdi bu köşeye 3 kez daha ikili trabzanımızı yapalım.
Şimdi zincirsiz ikinci köşemize geçiyoruz. Buraya şimdi 4 tane trabzan yapalım. Sonra bir tane zincir, yine aynı yere 4 kez ikili trabzanımızı yapalım. Bir zincir, şimdi tığın üzerine ip aldığım 3. köşeye geçtik. Köşedeki zincirimizi yaptık. Elimizi de şöyle örerken düzeltme yapabiliriz. Şimdi tığımın üzerine ip aldım. 3. köşeye geldik. Şimdi bakın şuradan başlamıştık. Aynı yere bir daha 4 tane trabzan yapacağız. Bir tane zincir. Çekmiş olduğumuz zincirin 1, 2, 3.'süne ilmek kaydırarak burayı kapatalım. Şimdi bu modelde aralarda hiçbir zaman zincir yok ama şu köşelerde her zaman birer tane zincir çekeceğiz. Üst sıraya nasıl geçiyorum aynı renk ipte? Şimdi şurayı bu şekilde geri döndüm. Şuraya şu şekilde bunu birinci zincirim kabul ediyorum. Şöyle 2 ve de 3. Bu benim birinci trabzanım. Çok farklı yöntemler var. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Geçişleri bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi zincir çekmeden şuraya dolduracağız. 4 tane trabzan yapacağız. Zincir yok. Köşeye geldim. Mantığımız hep aynı. Şimdi bir tane zincir, aynı yere 4 tane daha ikili trabzan yapalım. Elinizle de şu şekilde çekiştirerek düzeltin. Bu şekilde 12 sıranızı tamamladıktan sonra kenarına sık iğne ile örelim. Hemen şu küçük motif üzerinden göstereyim. Yine hep köşeden başlıyorum her zamanki gibi. Hemen şuraya bir tane şu şekilde kilit yaptım. Aynı yere bir daha batırıyorum. Buraya bir tane zincir yaptığımız için bir kez batıyoruz köşelere. Sonra her trabzanın tepesine bir tane bu şekilde sık iğne örelim. Ördükten sonra mutlaka ütüleyelim ve arkadaki, bakın araya batmıyorum, hep zincirin tepesine, aradaki boşlukların içerisine bu şekilde sık iğnelerimizi yapalım. Bu şekilde tamamlayın. Arkadaki ipleri de mutlaka saklayın iğne yardımıyla. Şöyle gösterelim hemen. Bunların hepsini sonra temizleyin. Motifimiz birleştirmeye hazır olsun. Bu kadar yeterli. Bunu da buradan kesiyorum. Bütün ipleri bu şekilde temizleyelim. Şöyle muntazam bir görüntümüz olsun. Bakın. Burası dış kısmı olacak çantamızın. Dilediğiniz renkte, dilediğiniz şekilde bu motifleri hazırlayabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış diyelim. Şimdi 3 motifi bakın şu şekilde açtığımızda kare,
böyle üçgen şekline getirip yerleştirelim. Tığla da birleştirme yapabilirsiniz ama ben iğne ile daha çok beğendim. O yüzden size de bu şekilde tavsiye ederim. Hem de daha kolay oluyor. Eğer geçişleri, yani aktarırken böyle yan yana problem yaşıyorsanız o zaman şuralara, böyle aralara işaret ipi ya da şu köşeleri kaçırmamak adına şuralara belirteç koyabilirsiniz. Ben zaman kaybetmemek adına direkt hemen işlem yapacağım. Bu arada bunu ters yerleştirmişim. Hemen bu şekilde düzeltelim. Birleştirme işlemini yaparken 1, 2, 3, 4. trabzana baz alacağız. Aradaki şu sık iğneyi baz almayacağız. Oraya herhangi bir işlem yapmıyoruz. Şimdi ilk trabzanın arka kanadından yine diğer parçanın da arka kanadını alaraktan iğne yardımıyla motiflerimizi birleştireceğiz. Şimdi iğnemi şuraya bir getireyim. İpim biraz uzun. Şöyle birleştireceğiz. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü trabzanla birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü trabzan karşılıklı gelecek şekilde. Birleştirmeyi bu şekilde yapacağım. Şimdi şunu kenara koyalım. Şunu şöyle çevireyim ki hem anlatması daha kolay olsun diye. Aynı yere bir kez daha yapıyorum, sabitliyorum. Başlangıcım bu şekilde olacak. Sonrasında bunu yapmayacağım zaten. Şu şekilde. Şimdi sıradaki ikinci trabzanlardan geçirdim bu şekilde. Ve bu şekilde devam ediyorum. Kaydırmamaya özen gösterin. Dediğim gibi aralara belirteçle yerleştirebilirsiniz. Şu şekilde bitiş yerine, daha doğrusu köşe bölüme işaret aparatı yerleştirdim. Şu şekilde kontrol ede yapalım. Kaymasın diye. Şunu şöyle elimizi de düzeltelim. Modellerin karşılıklı simetrik olması önemli. Dikme işlemini yaparken buna dikkat edelim. Şu görmüş olduğunuz alanı tamamladıktan sonra diğer parçayı ekleyelim. Diğer parçayı da işaret aparatı kullanarak bu şekilde yerleştirdim. Orta kısmı herhangi bir işlem yapmıyoruz. Sık iğne boş kalacak. Bu ipleri de gizlemeyi unutmayın. Çantamın birleştirme işlemini tamamladım. Şu orta kısmı da şu şekilde ikili trabzanlarımı yaptım. Şöyle. Şimdi bu tarafı birlikte yapalım. Bakın şimdi şurada 1, 2, 3 tane sık iğnemiz var. Her birine beyaz renkli, yani açık renkli ipimizle 2 kere bataraktan ikili trabzanımızı yapacağız. Şöyle burada 6 tane, sonrasında 8 tane köşelere çift batacağız. Sonrasına 9, bir tane en sonda artırma yapacağız. En son ördüğüm sırada da ilk başladığım ve son başladığım yerde birer tane çift yaparak buradaki bölümü de tamamlamış olacağım. Her seferinde 2 sık iğne yukarı çıkacağız. Bu birinci sık iğnemiz, bu ikincisi. Buraya
Ve bunu yaparken karşı tarafta aynı şekilde denk gelmeli. Yani bakın şuradaki şu boşluğa denk geldiği için 1 2, bir diğerini buraya yapacağız. Bir diğerini buraya, karşılıklı simetrik olacak şekilde dikkat etmek gerekiyor. Şuradan ikinciye ipimi geçirip buraya bir sabitliyorum. İpi arkadan asıldım. Buraya sıkıştırdım. Tığımın üzerine ipi aldım. Hemen ilk şöyle çift alalım. Buraya ikili trabzanımızı yapalım. Aynı yere bir daha. Şimdi ortadakine şimdi şu köşeye ve 1 2 şuraya ilmek kaydırarak şu şekilde kapatıyoruz. Bu ipleri sonra gizleyeceğiz. Şu şekilde. Şimdi bu renk ipimizle başlayalım. 1 2 2 sık iğne yukarı çıkıyoruz. İpimi buraya sabitledim. İlk sık iğnenin içerisine 2 kez ikili trabzan yapıyorum. Sonrakilere tek, en sondakine de 2 kez yaptıktan sonra bu sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Arkadaki bu ipleri nasıl gizlediğimizi de göstereyim. Bu sıramızda hepsini tek yapacağız. Sadece en sonda bağlantı yaptığımız yere bir kez daha batarak toplamda 9 tane ikili trabzanımız olacak. Bu ipleri gizledikten sonra üst sıraya geçmenizde fayda var. Ama ben vakit kaybetmemek adına bu şekilde yapıyorum. Şimdi burada ilkine çift ve sonuncu şuraya çift batacağız. Bu birinci sık iğne. Şimdi buraya çift batıyorum. Çanta askımızı yapalım. Dikmek için ipi birazcık uzun bırakıyorum. Sonra şu şekilde bir tane kilit oluşturalım önce. 5 tane zincir yeterli gelir. Geri dönüyorum. Sık iğne olarak örüyorum. 4 tane. Bir tane zincir. Döndüm. Bu sırada ilmek kaydıracağım. Tığımın içinden bu şekilde geçireceğim. Bir zincir döndüm. Şimdi her sık iğnenin içerisine birer tane tekrar sık iğne yapıyorum. 2 oldu.
3 ve de 4. Tekrar bir zincir döndürdüm. Bu şekilde ilmek kaydırıyorum. Esneme yapmayan oldukça kullanışlı bir askı. 50 santim olana kadar yapalım. Döndürdüm, bir zincir çektim. Hemen şu alttaki yere biraz örünce model belli olacaktır. Dönüşlerde hep bir zincir çekiyoruz. Bir sıra ilmek kaydırıyoruz. Bu şekilde tığımızın içinden geçirerek 4 kez bir zincir çekiyorum. Döndüm. Hemen şu boşluğun içerisine sık iğne yaparak askımı oluşturuyorum. ...50 santim olana kadar ördüm ben. Sizler dilediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Çantamın askısını tamamladım. Bir tarafını bu şekilde diktim. Öbür tarafını birlikte dikeceğiz. Çanta askı uzunluğuna 50 santim demiştim. Ancak 45-46 santim yeterli gelecek. Ölçerek gösterelim. ...46 yeterli. Şimdi askımızın diğer tarafına dikelim. Önce askımızın yönünü düzeltelim elimizle. Yönümüz burası. Şimdi bakın dikerken 1, 2, şurası 3, 4, 5. Şu 5 sık iğneyi baz alacağım. Yani altlarda 2 tane trabzan ve ortadaki şu boşluğu baz alacağım. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi iğnemi buradan geçirdim. Burada 4 tane sık iğnem vardı biliyorsunuz. Biraz sıkıştırdım. Aynı yere bir daha. Şimdi ikinci sık iğne. Bir daha aynı yerden. Şimdi orta kısmı gene ikinci sık iğnenin içinden geçiriyorum. Bunu şimdi üçüncü. Şimdi dördüncü sık iğne. Aynı yere bir daha. Ve 5. sık iğneye geldik. Ve buradan da 4. sık iğne tabii ki. Bir daha aynı yere. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma ücretsiz olarak abone olmayı unutmayın. Yorum ve beğenileriniz benim için önemli. Çantamı tamamladım. İçine ekstra şu şekilde bir tane minik cüzdan hazırladım. Yine bu çantam astarda olacak. Şu şekilde astar hazırladım. Bunu elimle dikeceğim. Ama sizinle de paylaşmak istedim. Şu şekilde bir tane de cep yerleşecek. Bunu tamamladıktan sonra sizinle paylaşacağım zaten. Son halini çantamın. Bunu çantanın içine ya da dışına şu şekilde bu aparatı geçirerek yerleştirebilirsiniz. Bunu yapmak zorunda değilsiniz. Astar da yapmasanız olur ama astarla daha güzel olacağını düşünüyorum ben. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma ücretsiz olarak abone olmayı unutmayın lütfen. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.